Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, başlayalım arkadaşlar yavaş yavaş. Değil mi? Önce Altium'a gelelim artık. Ben burada size şeyi öğretmek istiyorum aslında hani bunları yaparken. Herhangi bir platformu alıp çizebilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Arkadaşlar çok kişi diyor ki STM çiz ya. STM'in ne özelliği var ki? Hani STM'in ne farkı var? STM, NXP, TI, ne bileyim Renesas, bir sürü marka var ya. Hani hepsi işlemci üretiyor arkadaşlar. Hepsi de ARM Core kullanıyor. Yani hepsi de C dilinde yazılabiliyor. C++'la yazılabiliyor. Hani hepsi Kale'la da programlanabiliyor. Yani neden STM? Hani çok fark yok aralarında. Hepsinin register yapıları hemen hemen çok benzer. Hani çünkü ARM Core kullanıyorlar. Hani yazma biçimleri biraz şu var. SDK yapıları yani Software Development Kit yapıları biraz değişiyor olabilir. Hani çünkü neden? Firmalar onları kendi özel ayarlıyor. Ama gene de tamamen yazım şeyleri aynı. Hani çok benzer. Yani benim yaptığım aynı işlemleri gidip STM ile kullanıp yaparsanız siz STM kart çizmiş olursunuz. Add new project diyorum. Şöyle şuraya bir tane oluşturalım. Ne diyelim? Devboard LPC neydi adı? 55S69 dedik. Create yapıyoruz. Ha, ya TR'de hepsini bulabilirsiniz ki arkadaşlar. Bu biraz da şey arz talep meselesi. Yani siz yani şöyle STM piyasaya çok güzel reklam yaptı ve kendini çok iyi gösterdi. Fiyatların da iyi tuttuğu için STM piyasada tutunuyor. Yoksa hani onun dışında STM'in ek özel yaptığı bir şey var mı bilmiyorum. Bir de STM çok fazla kütüphanesini açık kaynaklı yaptı. Çok çok kişiden önce. O avantajı var. Hani herkes artık şey öğrendi. Sanki STM tekmiş. Hani STM öyledir. Hani diğerleri yazılamaz bir algısı yarattı. O öyle yok. Hani piyasada hani işi bilen kişiler şey yapmaz yani öyle hani STM illa olsun diye bir şey yok. Evet. Şöyle şematiğimizi bir kaydedelim. Ne diyelim? Main. Arkadaşlar ben burada template oluşturdum. Template'te yeni şey seçerken seçerken file types. Burada kendim seçiyorum arkadaşlar. Templates atıyorum. Hani ilk bu geliyor oluşturduğumda. Altium'da blok şema oluşturmanın pek bir şeyi yok. Zorluğu yok. Şöyle şuradan şuraya sağ tıklayıp rectangle derseniz şunu böyle atarsınız. Şunu daha sonra sağ taraftan şu properties panelinden tutturalım. Böyle rengini değiştirebilirsiniz. Ne bileyim falan filan. Şimdi bunu çizmeye gerek yok çünkü şeyde çizdim. Evet bizim amacımız şimdi şeyi oluşturmak. Şu işlemciyi oluşturmak. Bunun şeyini çizelim önce. Ya da bakalım şöyle hani başka yerlerde var mı? Bu çizim direkt kütüphane olarak Altium ekleyebileceğimiz. E, büyük firmalarda yine dediğim gibi bunu ayrıyetten yani kütüphaneci olarak çalışan arkadaşlar olur. Onlar yapabilirler. Onun dışında küçük firmalarda veya orta çaplı firmalarda hani bundan da siz sorumlu olursunuz. Burada aslında Snapade'den şeyi buldum. Footprint çizimini buldum. Bunu alıp Altium'da değerlendireceğiz. Çünkü neden arkadaşlar? Herhangi burada ölçümde hata yapmanız şeklinde şuradaki ölçümlerde vesaire. Yani ürün MCU oraya lehimlenemeyebilir. O zaman hata şansınız artar. Evet şurada download footprint diyelim önce. Ne diyor?
Bu böyle üye olma yöntemini hiç sevmiyorum ya. İndirebilecek miyiz? Desktop diyelim. Direkt alıp şöyle Altium'un içine atıyorum. Aynen. Direkt geldi buraya. Cillop. Hatta doğru biçimde geldi. Sevindim. Bunu şey yapsaydık. Şöyle G'ye basalım. Grid Properties'ten şunu lines diyelim. Şöyle line'lar gelsin. Bunu kendimiz yapıyor olsaydık yalnız sanki biraz farklı gibi geldi bana ya. Şuradan inceleyelim. Bizim işlemcide bu işlemcinin datasheet arkadaşlar indirmiştim daha önce. İşlemcinin her hemen hemen datasheet'in sonunda işlemcilerin şeyleri olur. Kılıfları. Burası alt görünüm. Bottom view. Burası da top. Gördüğünüz gibi şu nokta her zaman sol üstte olur arkadaşlar. Bütün IC'lerin hepsinde sol üstte olur. Genelde yani şimdi birkaç tane istisna vardır. Hatta bir tane bende de vardı öyle bir şey. Kafam karışmıştı o yüzden ama sol üstte olur genelde. Onu bilelim. Hani o yüzden 1, 2, 3, 4, 5 diye sol yukarıdan aşağı diye sayarsınız. Burada da soldan sağa. Bu da alt taraftan görünümü. Yani bu şöyle duruyorsa şunu şöyle çevirmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle yani A1, A2, A3, A4, A5, A6 diye gidecek. Buraya bakalım. Evet doğru gidiyor. Şuna kontrol edelim. Bunların çapları falan doğru mu? Buradan bu arada mil olmuş. Şunu Q'ya basarak milimetreye çevirebiliriz. Olabilir. Sizce KiCad nasıl? KiCad bence çok iyi yükselen bir trend. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hatta KiCad kullanmak lazım yani arkadaşlar tavsiye ederim. Tabii ki o açık kaynaklı olduğu için Altium'la kafa kafaya yarışamayacak seviyede. Ancak her işinizi orada yapabilirsiniz. Ya zaten şöyle büyük firmada çalışıyorsanız arkadaşlar büyük firmaların böyle bunların parasını falan düşünecek dertleri yok yani. Adamlar en kaliteli servisi en doğru şekilde almak isterler. O yüzden bence o tarz servisleri kullanmanız daha doğru zaten. Büyük firmalarda. Küçük firmalarda fiyatı kısabildiğin kadar. Bak ben bile LibreOffice kullanıyorum. Artık çünkü bir de şu var. Her şey üyelik moduna geçti. Herkes sizden aylık olarak para kazanma derdinde. Yani Netflix'tir, Microsoft'tur. Altium da şu an öyle. Ya insan sıkılıyor artık. Niye ben her ay bunlara para ödeyeyim ki? O yüzden tek sefer alınmalık bir şey olsa alırsınız. Evet, bunu kontrol ettik. Maalesef bunun 3 boyutlu görüntüsünü bulamadım arkadaşlar. 3 boyutlu görüntüsünü isterdim. Ama şöyle anlatayım. Bunu yapmak istiyor olsanız nasıl yaparsınız şu kılıfı? Şuradan pad'e gelirsiniz. Pad. Ops. Çok büyük geldi. Buna tab'a basarsınız. Tab'da multi-layer yani aşağıdan yukarıya. Biz bunu sadece top layer'da olmasını istiyoruz. Çapını istiyoruz. Çapı nedir? 0,5 milimdi. Ben öyle mi hatırlıyorum? Daha küçükmüş. Neymiş bir bakalım. Ee, çap 0. Evet şurada görüyorsanız 0,35'te 0,25 arası 0,3 mi olabilir? Nedir bu? 0,24'de 0,24 yapmışlar. Yani daha küçük. Siz de ona göre 0 böyle 24. 0,24 desteklenebilecek bir şey arkadaşlar. JLC PCB bile basabilir. Ha tabii bütün bağlantıları kullanabilir miyiz? O meçhul. Ama muhtemelen 4 layer'la bunu çıkarabiliriz bütün hepsini dışarıya. Bunun bir avantajı var. Şu aradaki boşluklar bize buralara via atmamızı sağlayacak çizim yaparken. Bu kılıfı kullanırken. Ondan bu çok avantajlı bir BGA aslında. Bunu oluşturduk. Evet. Bundan memnunuz. Tamam. Bunu direkt Snapad'den aldık. Ama ancak bunu şöyle projeye atabiliyor muyuz?
Attık. Güzel. Libraries geldi buraya. Bunu direkt projede kullanabiliriz. Şöyle kaydedelim. Ayrıyeten buraya bir de şematik library. Yani bunun bir de şeması olması lazım arkadaşlar. Altium'da şemayı ve footprint'i yani kılıfı ayrı yerlerde çiziyorsunuz. Ayrı dosyalarda. Şimdi bunu nasıl çiziyoruz? Bunu da göstereyim. Bu da tamamen manuel eğer yoksa. Çünkü var mıydı? Bir bakalım ya. Snap'te de belki vardır burada. Çünkü işimizi çok kolaylaştıracak. Symbol not available. Yes. Yok. Çünkü bakmıştım aslında ama emin olalım diye bir daha bir bakmak istedim. Her seferinde şunu açmam ilk. Şöyle evet. Şimdi şeyi oluştururken arkadaşlar şematik sembolü şöyle şeye gitmemiz lazım. Bunu TI'de daha iyi severim ya. Texas Instruments burayı çok daha kısa çok daha rahat yapıyor. Böyle uğraşmıyorsunuz yani. Bunlar gerçekten uğraştırıcı işler arkadaşlar. İşin zaten en önemli kısımları burası. Bu isimleri yanlış girdiğiniz zaman yanlış eşleşirse tabii ki yanlış pini bağlamış oluyorsunuz aslında. Her şey isimle eşleşiyor. Şöyle biz hangisini çizeceğiz dedik. Şuraya arkadaşlar BGA alanını çizeceğiz. BGA kılıfı. 3 tane şey var. Burada aslında datasheet okumayı da öğreniyoruz. Ya bunların okunması gerekiyor. Tabii ki anlamayabilirsiniz. Yani şey olarak. Mesela DMA ne? Bilmiyorsunuz. İşte Direct Memory Access. Bu abbreviation'lar yani kısaltmaları Google'a yazarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada mesela üzerindeki işte kılıfın üzerinde yazılanlar var ya hani böyle anlamsız geliyor bazen bazı numaralar bize. Onların burada açıklamaları var. Nasıl yazıldıklarına dair. E, Hani daha sonra elinize aldığınız ürünün yani revizyonuna bakmak istiyorsunuz. İşte bu marking section'ından bölümünden bakabilirsiniz. İç yapısını gösteren blok diyagram ve gerçek iç yapısı arkadaşlar. Bu hani size sembolik olsun diye değil. Buraya nasıl bağlandığı gösteriliyor. Sonra pin açıklamaları var. Evet ve biz buradakini kullanacağız. Ne diyeceğiz? Şuradaki isimleri alıp tek tek Altium'a atacağız arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bunu şöyle alayım. Bu arada şu ekranı böyle üçe bölme özelliğini bir program var onunla yapıyorum. Power Microsoft'un şeyi bu da. Power Toys diye bir şey. Ya istediğiniz şekilde bölebiliyorsunuz ekranı. Şunu kapatalım. Şöyle geliyoruz artık pinleri atıyoruz tek tek. Önce pin atalım arkadaşlar. İşte pinin ismi nedir? Designator. Bu pinin numarası designator tamam mı? Hani L12 olması lazım burada. Numara burası, isim burası yani name. L12 dediniz. Sonra geldiniz buraya. Bak isim yarısını almamışız. Şöyle diyoruz. Gördüğünüz gibi attık pinimizi. Ama şu şeyimiz neden gözükmüyor? Bunun gözükmesini istiyoruz. Şurada bir de 300 mil olsun. Uzunluğu. Her biri 100 mil. Şu kutucukların her biri 100 mil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Şunun keşke ardışık gitseydi. O zaman F5. İsim. Bu biraz dediğim gibi yani böyle manuel bir iş. Hani bunu hep böyle yapıyoruz. Şey de var hani şey yazıyorlar bunları. Otomatikleştirebilen var. Ama ben bilmiyorum ben zevk de alıyorum yani bunlarla uğraşmaktan tek tek. Bir 11. Mesela KiCad'in en büyük avantajı sizden önce mutlaka başkası yapmış oluyor tamam mı? KiCad'de şeyi oluşturmuyorsunuz kolay kolay. Footprint.
Ha ya, bilginiz iyi değil, çizemeyecek misiniz? Tabii ki çizeceksiniz, öğreneceksiniz. Ya yapa yapa öğrenilecek. Hata yapa yapa öğrenilecek ama profesyonel hayatta hata yapmanıza izin vermeyecekler. Kendi başınıza yapmanız gerekiyor. Dedik ve bitirdik. Evet. Tamam. Şematiği de kaydettik ama şimdi şematiği aslında daha şema haline, sembol haline gelmedi. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Aslında biraz hile yapalım burada. Ne yapalım mesela? Daha önce çizilmiş kart vardı. Daha önceki çizilmiş kartın şemasına bakabiliriz arkadaşlar. Ne var? Geliştirme kartı var. Geliştirme kiti var. Onu NXP çizmiş. Zaten satıyor. Onu da yayınlıyor. Hatta şunu öneriyorum. Şimdi biraz şey gibi algılanabilir. Hani hazırcılık gibi algılanabilir. Hani bunu çok duyuyorum. Mesela zaten firma vermiş geliştirme kartını, sen ne yapıyorsun ki gibi filan. Olay öyle değil yani. Bunları alıp arkadaşlar öğrenmeniz lazım, tamam mı? Yani niye? Çünkü adamlar işlemcisini üretmiş. Adamların işlemcisini siz onlardan daha iyi bileceksiniz kullanmayı. Hani bilmiyorsunuz ki işlemcinin yani giriş çıkışını nasıl kullanacağınız. Buna bakıp fikir sahibi olmanız gerekiyor. Ve bunlara bakmanız size gerçekten şeyi veriyor, öğretiyor da. Ee, O yüzden önemli, hani böyle şeyleri okuyun, araştırın. Yani bunlara da bakın. Mesela devre şeması oluşturmadan önce bunlara bakın. Hani önemli. Herhalde geliştirme kiti kullanmayan firma yoktur yani yeni bir kart çizerken. Herkes kullanıyor. Ne yapmış mesela burada arkadaşlar? Her bir birimi ayırmış değil mi? Her bir birimi ayrı bir komponent gibi ayırmış. Baktığınız zaman LPC SS69, S69. Yani mesela buraya sırf besleme için ayrı şey yapmış. Biz de böyle yapalım. Ne yapalım mesela? USB'leri bir yerde toplayalım. Onun için öncelikle Altium'a gidelim. Şimdi Altium'da şöyle gelelim. Buraya yeni bir part oluşturmamız gerekiyor. Şöyle. e, Ya bir komponenti aslında bölmüş oluyorsunuz. Parçalara bölmüş oluyorsunuz. Mesela ne yapalım? Şurada USB ile alakalı olanları bulalım. Az önce atmıştık. Şunlar da. Evet, part A'ya gitmiş o yüzden. Şu an anladım. Ne aldım buradan? Part B'ye atıyorum. Ne yapalım? Buna şey çizelim. USB 0, şöyle hemen biraz boşluk bırakarak. Şöyle gidiyoruz. USB 1 VSS 2 tane var, niye? USB 1 VSS kaç taneydik? Bir tane, evet. Yanlışlıkla fazla atmışız. Bak, onu gözden kaçırmışsınız. USB 1 V-Bus, o da buraya gelir herhalde. Şöyle. Şimdi buna ne yapıyoruz? Şöyle rectangle atalım. Şeyler ters oldu ya, pardon. Şöyle altına geldiği için bir daha kesip bir daha yapıştırırsanız üstüne atacaktır ama şunları ters yapmışım. Evet. Bir de şu komponente bir şey verelim. Designator, yani IC soru işareti dersek, description'da ekleriz belki. Komponentin ismi ne? LPC. Aslında şuradan direkt ilgili şeyini kopyalasak daha iyi. Evet. Bu önemli. Part. Aa, tamam. Şimdi part
B'yi yapalım. Part B'de neydi? Şeyi yaptık. USB yaptık burada. Şimdi bu power'la ilgili kısmı yapalım. Şunu ayıralım. Şimdi VDD ne yapmış? Mesela biz de böyle ayıralım. İşte VDD kristal, VDD falan. Çok da güzel olmuş yani. Hani farkındaysanız bu da alt uyumda çizilmiş arkadaşlar. Evet, VDD'lerimiz şurada. Şurayı şöyle komple alıyor muyuz? Bence alıyoruz. Evet, aldık bunu da. Yeni bir part oluşturuyoruz. Part C'ye şöyle bırakalım. Ne yapmıştı? Şöyle şunları bir ayıralım. VDD PMU bu da bu taraftaydı. Şöyle bir yanda açık kalsın. Ya eğer elinizde bu hani böyle bir şey referans olarak olmazsa kendiniz de yapabilirsiniz. Yani power'ı ayırıp işte analogu ayırıp hani dijital kısımları ayırıp mesela P0 ayırırsınız, P1 ayırırsınız. Yani portları ayırırsınız. Ya PA, PB diye de olur genelde. Eee VDD'leri koyduk. Şimdi VDD burada yapalım. VDDA şöyle biraz boşlukla bırakalım ki sonra rahat olsun. VRF şunu çekelim. VRF'ini ben buraya koymak istiyorum. Eee, genelde VSS dedikleri eksi oluyor arkadaşlar. Eee, yani hani eksi öyle belirtiyorlar. Yani ground. Evet. Bunu da belirttik. Hemen şunu da şöyle çizelim. Şimdi altına gelmiş oluyor. Üstünde kalmış oluyor. O yüzden şöyle bir kopyalayıp bir daha yapıştırırsak üstüne geçiyor. Evet. Daha çok kaldı değil mi? Yani şöyle. Evet. Mesela şöyle JTAG da ayırabiliriz ya da mesela PIO0, PIO1 şeklinde ayırabiliriz ikiye. Bence öyle ayıralım. PIO şuraya kadar A yeni bir part oluşturalım. Part'te bunları burada gruplayalım. Böyle. Zaten 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye gidiyor. 29. Aynen. Bunu da böyle koyduk mu? Şunu yalnız şöyle tam ortalarsanız şematiğe ona göre düzgün gelir. X yaparsanız böyle arkadaşlar X aksesinde flip yapar. Bu da güzel bir bilgi. Şematikte de işe yarıyor. Burada da işe yarıyor ve PCB'de de işe yarıyor Altium'da. Ops. Ctrl Z. Evet. Bunu da yaptık. Şunun aynısını kopyalayayım. Sonuçta bunlar birebir aynı olması lazım. Ancak şöyle bir sorun var. Şöyle X diyorum.
Şöyle yani alttan üstten e, çift grid boşluk bırakırsanız okunabilirliği arttırıyor daha sonra. Evet. Bu da tamam. Ya bunu buraya koyduk ama ben bunu burada sevmedim. Şunu bir kaldıralım. Şeyi tamam arkadaşlar. Sembolümüz tamam. Ama ben şunu şeye atmak istiyorum. Şunu içine atayım. Oradan da şimdi projeye ekleyelim. Ee, Sağ tık add existing to project. Yani var olan at. Şunu exclude from project dediğim zaman evet gitti. Buraya geliyoruz şimdi. Burada footprint add diyoruz. Kütüphaneyi seçiyorum. Direkt bu geliyor zaten. Başka bir şey yok. Çünkü bu kütüphaneyi burada tanımlamıştık. Ok dedik. Ve kütüphanemiz, footprintimiz buraya geldi. Şimdi main'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bunu koyalım. Components'e geldiğimiz zaman ops, bu schematic library'yi görmemiz lazım burada. Gördüğünüz gibi schematic library çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle tek tek koyuyoruz. Şunları tabii baştan düzgün yapmamız gerekiyordu ki bunlar böyle gelmesin. Shift'e basıp kaydırıyorum. O böyle kendi mesela gördüğünüz gibi A, B, C, D şeklinde geliyor. Biz ne yapmıştık? Şurada A, B, C, D diye ayırmıştık. Böyle kendi geliyor.